Babasını tanıyan bebek. Çok eski dönemlerde Cüreyç isminde bir genç vardı. Cüreyç, dinine bağlı, güzel ahlaklı, namaz kılmayı çok seven bir kişiydi. İbadetini rahat bir şekilde yapabilmek için evinin avlusunda kendine bir ibadet yeri yaptırmıştı. Oradan devamlı ibadet ederdi. Namazlarını çok uzun kılmaya özen gösterirdi. Bu ona çok derin manevi bir haz ve lezzet verirdi. Bir gün namaz kılarken annesi çıka geldi. "Cüreyç, Cüreyç!" diye seslendi. Cüreyç namazına daha yeni durmuştu. Ya namazını bozup çok sevdiği annesine cevap verecek ya da namazına devam edip annesini bekletecekti. İçinden "Allah'ım, annem ve namazım arasında kaldım" dedi. Sonra yarım bir namazla Allah'ın huzurundan ayrılmanın doğru olmayacağına karar verdi ve namazına devam etti. Annesi geri dönüp bekledi. Baktı ki Cüreyç'ten bir ses çıkmıyor, çaresiz geri dönüp gitti. İkinci gün annesi tekrar geldi. "Cüreyç!" diye seslendi. Cüreyç yine "Allah'ım, bir tarafta annem, diğer tarafta namazım var" dedi. Yine namazına devam etti. Üçüncü gün Cüreyç'in annesi tekrar geldi. Cüreyç yine namaz kılıyordu. Annesi ona seslendi. Cüreyç bu sefer de namazını bozmak istemedi. Üçüncü günde oğlunun ibadet etmekte olduğunu bilmeyen ve onunla görüşemeden dönmek zorunda kalan annenin canı çok sıkılmıştı. Oğlunun bu davranışı onu çok üzmüştü. Bu sebeple ağzından oğluna karşı şu ifadeler döküldü. "Evladım, Allah seni kötü bir kadınla imtihan etmeden canını almasın." Aradan uzun zaman geçti. Cüreyç ibadetine devam ediyordu. Herkes Cüreyç'in namaz kılışını, Allah'a bağlılığını ve günahlardan uzak bir hayat yaşadığını konuşuyordu. Hiçbir güç Cüreyç'i namaz ibadetinden vazgeçiremezdi. İnsanlar bu konuda bahse bile girebilirlerdi. Günlerden bir gün güzelliği dillere destan olan ahlaksız bir kadın "Ben Cüreyç'i Allah yolundan uzaklaştırabilirim" diyerek bahse girdi. Daha sonra Cüreyç'in ibadet ettiği yere gitti. Onunla konuşmak ve onun aklını çelmek istedi. Ne yaptıysa Cüreyç'i ibadetinden vazgeçiremedi. Cüreyç kadının yüzüne bile bakmadı. Bu duruma sinirlenen kadın oradan ayrıldı. Aklına başka bir fikir geldi. Gidip Cüreyç'in çobanıyla gizlice beraber oldu ve ondan bir çocuk dünyaya getirdi. Daha sonra "Bu çocuk Cüreyç'in çocuğudur" deyip halkı Cüreyç'e karşı kışkırttı. Bu haberi duyan herkes Cüreyç'in başına üşüştü. Ona namazını bozdurdular ve onu tartaklamaya başladılar. Üstelik ibadet ettiği yeri başına yıktılar. Kendisine kurulan tuzaklardan haberi olmayan mazlum Cüreyç, "Benden ne istiyorsunuz? Beni niçin dövüyorsunuz?" diye sordu. Oradakiler "Sen ırz namus düşmanı bir adamsın. Şu kadınla birlikte olmuş ve ondan bir çocuk sahibi olmuşsun. Bir de kendini Allah yolunda gösteriyorsun" dediler. İftirara uğrayan bu genç büyük bir sabır gösterdi. Güçlü bir imanı vardı. Yüce Allah'a güveniyor, kendisini bu durumdan ancak onun kurtarabileceğini düşünüyordu. İftira ve horlama dolu bu sözler üzerine Cüreyç, "Çocuğu bana getirin" dedi. Çocuğu getirdiler. Cüreyç 2 rekat namaz kıldı. En samimi duygularla Rabbine yönelip ondan yardım istedi. Ardından yeni doğmuş bebeğin karnına hafifçe dokundu ve çocuğa sordu. "Evladım, senin baban kimdir?" Bebek cevap verdi. "Babam falanca çobandır." Bebeğin konuştuğunu görenler Cüreyç'in elini öpmeye ve ondan özür dilemeye başladılar. Kendilerini affettirmek için Cüreyç'e altından bir ibadethane yapmak istediler. Fakat gösterişi sevmeyen Cüreyç bunu kabul etmedi. Onlara "Bana eskisi gibi topraktan bir ibadet yeri yapın yeter" dedi. Ahlaksızlığı ile tanınmış birinin sözüne inanarak dürüst bir insana kötülük edenler bu yaptıklarına çok pişman oldular. Özürlerinin kabulü için çalışmaya başladılar ve Cüreyç'in ibadethanesini hemen eski haline getirdiler.